Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk ajurlu çok güzel bir çeyizlik patik yapacağız. Ben patiğimde krem tonlarında piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik bir ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereyim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Ajurlu, çok şık, çok güzel, genç kızların çeyizine yakışacak bir model oldu. Yapılışı da oldukça kolay. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Kenarları, topuk kısmı. Modelimiz bu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimize ben her zaman olduğu gibi burun kısmından 12 ilmek olarak başlıyorum. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum, 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hemen kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artık burada düz örgü uygulaması yapacağız. 5'e geçeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Üçüncü şişimizi. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Şöyle tığım ile şu başlangıç yerine giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden ilmek çıkarıp şişime takıyorum. Sırasıyla hanımlar başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Çıkarttığımız ilmeği şişimize takıyoruz. Şu 5 ilmek oldu burada. Bir ilmek daha çıkaracağım. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. İkinci ilmeğim. 3. 4. 5. Ve şu kenara girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. Şimdi 5. şişimi aldım, örmeye başlıyorum. Bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. Şimdi de 3. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. 4. şişime geldim. Buradaki ilmekleri de düz öreceğim. Bir sıra ördük hanımlar. 4 şişimizde dolandık. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımızda artırma işlemini şu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. Burada 2 ilmek öreceğim. 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim, kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Son 2 ilmeğim de düz örülüyor. Burada da 7 ilmeğimiz oldu. Üçüncü şişime geldim, kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor.
Böylece hanımlar ilk 3 şişimizde 7'şer ilmeğimiz oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sıra ilmeklerimizi artırma yapmadan düz örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 2. şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, 4 şişimdeki ilmekleri bir sıra düz ördüm. Yeniden 1. şişimdeyim. Artırma zamanı. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığımı da düz ördüm. Son 2 ilmek düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp kenardan artıracağım. Bakın, sondan 2. ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığımı da düz ördüm. Son 2 ilmek düz örülüyor. 4 şişte de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri artırma yapmadan düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu böyle tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Zaten tek renk ve ajurlu bir model olması itibariyle zaten esnek bir yapıya sahip modelimiz. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım, gelelim. Ardından modelimize birlikte başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağız. Bu ajurlu modelimiz 6 sıradan oluşuyor ve her 6 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz. Modelimizde şu anda ilk şişimizdeyiz. 1. sıradayız hanımlar. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Model aralarında hanımlar bakın 2'şer tane ters ilmeğimiz var. Bir ilmek düz ördükten sonra 2 ilmek ters öreceğim. Şu 1. ters ilmeğim, şu 2. ters. Şimdi modelim için 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. İpimi şişime bir kere doluyorum. Yani bir artırma yapıyorum. İlk modeli yaptık. Yine model arası için 2 ilmek ters öreceğim. 1, 2. Şimdi diğer modelimi yapacağım. 3 düz. 1, 2, 3 ve artırmamı yapıyorum. İpimi şişime doladım. Arada yine 2 tane tersim var. 1, 2. Şimdi 3. modeli yapacağız. Burada 1 ilmek kaldı. Bunu 2. şişime alacağım hanımlar, modeli tam kurabilelim diye. Şimdi daha sonrasında ilmekler kaydı diye sorun yapmayın. Bilek ayrımı yaparken buradan aldığımız ödünç ilmeği tekrar yerine koyacağız. Şimdi en son 2 ters örmüştük. 3. modelimi yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Artırmamı yaptım. Yeniden arada 2 tane ters ilmeğim var. 4. modeli kuracağız. 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane artırma yaptım. Arada 2 tane ters ilmeğim var. 5. ve sonuncu modeli yapacağız. Toplam 5 modelimiz var. Yine 3 ilmek düz örüyorum.
Artırmamı yaptım ve burada son 2 ilmeğimi ters örüyorum. Geldik patiğimizin tabanına. Tabanda hiçbir işlem yok hanımlar. İlmeklerimizi tamamen tabanda düz olarak örüyoruz. Sadece ön yüze model kurulumu yapıyoruz. Bu nedenle videonun devamında artık bu taban bölümü göstermeyeceğim, keseceğim. Modelli tarafın her bir sırasını tek tek göstereceğim. Sizler bu kesilen bölümde videonuzu durdur, oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Evet, tabanımızı ördük. Tekrar ön yüzdeyim. Modelde de ikinci sıramız bu hanımlar. Bu sıramızda yapacağımız işlem şu. Kenarda bir ilmek düzüm var. Bunu düz örüyorum. 2 tersimi ters öreceğim. Şu 1, şu 2. Hanımlar burada 3 ilmek düz örmüştük bir önceki sırada, bir artırmıştık. Burada toplam 4 ilmeği düz örüyorum ikinci sıramda. 4 düz, aradaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Bu ters ilmekler model bitene kadar ters örülecek. Tekrardan 4 ilmek düz öreceğim. Burada ilmek sayıları arttı ama ilerleyen bölümde bu ilmekleri geri toplayacağız. 400 ördükten sonra 2 ilmek tersimi ördüm. İkinci şişimdeyim. Tekrardan 4 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. Yine 4 ilmek düz örüyorum. 3, 4. Son 2 ilmeğim ters örülüyor. Böylece ikinci sıramızı ördük. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm, geldim ön yüzde, modelimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda kenarda bir düz ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. Yanındaki 2 ters ilmeğimi ters ördüm. Bu 3. sıramızda yapacağımız işlem şu. Bir ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapacağım. Şu ikinci ilmeğin içinden girerek şöyle de sağa doğru kesim yapılabilir. Fakat ben öyle zorlandığım için şöyle yapacağım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. Artırma yapıyorum. Bir ilmek artırdım. Yanındaki bir ilmeği düz örüyorum. İlk modeli yaptık. Aradaki 2 ters ilmeğimi ters öreceğim yine. Şimdi ilk modeliyle aynı şekilde ikinciyi yapacağız. Bir ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip ikisini birlikte sağa doğru kesiyorum. Bir artırma yaptım. İpimi şişime doladım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. İkinci modeli yaptık. Arada 2 ilmek tersimiz var. 1, 2. İkinci şişimden devam edeceğim. Yine bir ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapıyorum yine. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip ikisini kestim. İpimi şişime bir kere doluyorum ve yanına bir ilmek düz ördüm. Arada 2 tane tersim var. Diğer modeli yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeği aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirerek sağa doğru kesiyorum. Bir artırma yaptım. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Arada 2 tersim var. Şimdi 5. ve sonuncu modeli yapacağız. Bir ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeği aldım. İkinciyi ilkinin önüne getirip ikisini birlikte keserek örüyorum. Bir artırma yaptım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Son 2 ilmeğim ters örülüyor. Böylece 3. sıramızı yaptık hanımlar. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm, geldim yeniden ön yüzdeyiz ve modelde 4. sıradayız. İlk kenardaki bir ilmeği düz ördüm. Aradaki 2 tersimi yine ters örüyorum. Şimdi modeli yapacağız. Bu aşamada burada 4 ilmek olmuştu. Bir ilmek fazlaydı. Bu aşamada fazla ilmek gidecek. Şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Yine ikinci ilmeği ilk ilmeğin önüne getirip ikisini birlikte sağa doğru kesiyorum. Şöyle. Yanındaki 2 ilmeği düz öreceğim. Bir önceki sırada artırdığım ilmek var. Bunu düz örüyorum. Yanındaki bir ilmeği de düz ördüm. Buradaki ilmek sayısı bu sırada tekrar 3'e düştü hanımlar. Yani ilk baştaki sayıya burada tekrar ulaşmış olduk. Şimdi aradaki 2 tersimi ters örüyorum. İkinci modeli yapacağım. Öndeki 2 ilmeği alıyorum.
İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip ikisini kesiyorum. Yanına 1-2 ilmek daha düz ördüm. Tekrar arada 2 tersim var. İkinci şişimden devam ediyorum. Diğer modelimi yapacağım. Yine ilk 2 ilmeği aldım. İkinci ilmeği ilkin önüne bırakıyorum ve ikisini kesiyorum. Yanına 1-2 ilmek düz ördüm. Arada 2 tane tersim var. Diğer modeli yapacağım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Arada yine 2 ilmek tersim var. Son modeli de aynı şekil yapıyoruz. İlk 2 ilmeğim var. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. Yanına 2 ilmeği daha düz ördüm. Son 2 ilmeğim ters örülüyor. 4. sıramız da bu şekildeydi. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar, tabanımızı yine ördüm. Modelimizde tekrar ön yüzdeyiz ve 5. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeği düz ördüm. Yanındaki 2 tersimi yine ters örüyorum. Bu sıramızda yapacağımız işlem şu. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrardan ipimi şişime doladım. Yani artırmamı yaptım. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Yine ikinci ilmeği ilkinin önüne getirerek ikisini sağa doğru kesiyorum. Yine burada 3 ilmeğimiz var. Bakın. 1 ilmek düz ördük, artırdık. Öndeki 2 ilmeği sağa doğru kestik. Model böyle, ilk modelimiz. Şimdi aynı şekilde ikinci modeli de yapacağız. Öncelikle aradaki 2 tersimi örüyorum. Bakın 1 ilmek düz örüyorum. Artırıyorum. Öndeki 2 ilmeği, bakın ikinci ilmeği ilkinin önüne şöyle getirdim. Sağa doğru kesiyorum. İkinci modelimizi de yaptık hanımlar. Bu şekilde ikinci modelimiz de böyle. Arada 2 ters ilmeğim var. 2 ters ilmeğimi yine ters örüyorum. İkinci şişimden devam edeceğim. Yine 1 ilmek düz ördüm. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. Arada 2 tersim var. Diğer modeli yapacağız. 1 ilmek düz örüyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Aradaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor. Sonuncu modeli yapacağız. 1 ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Bakın ikinciyi ilkin önüne bıraktım. İkisini keserek ördüm. Son 2 ters ilmeğim ters örülüyor. Modelimizde hanımlar 5. sıramız bu şekildeydi. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Modelimizde 6. ve sonuncu sıradayız. Son sırayı yapacağız şimdi. 1 ilmek düz örüyorum. Aradaki 2 tersim ters örülüyor. Şimdi burada 3 ilmeğim vardı. Bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Yine aradaki 2 tersim ters. 3 ilmek düz. 2 ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 tane düz. 2 ters. 3 ilmek düz. Ve son 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar, modelimizi tamamladık. 1. modelimiz bitti. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi 2. modeli yapacağız. Zaten model ördükçe kendini gösterecek. Desen ortaya çıkacak. Her 6 sırada bir aynı işlemi tekrar ediyoruz. Kafanız karışmasın diye 2. modeli de birlikte yapalım şimdi. İlk modele nasıl başlamıştık? Modelin 1. sırasındayız. 2. modelin 1. sırası. 1 ilmek düz örmüştüm. Yanındaki 2 ters ilmeğimi ters ördüm. Önde 3 düz ilmek var. Üçünü örüyorum. Ardından bir artırma yaptım. İpimi şişime doladım. Aradaki 2 tersim ters örülüyor. Tekrardan 3 ilmek düz örüyorum. Artırma yapıyorum. 2 ters ilmeğimi ters örüyorum.
Diğer şişimden devam edeceğim. 3 ilmek düz örüyorum. Artırmamı yaptım. 2 ters ilmek örüyorum. Diğer modeldeyim. 3 ilmek düz ördüm. Artırmamı yaptım. 2 ilmek ters. Yeniden 3 ilmek düz örüyorum. Artırmamı yaptım. Aradaki son 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. İkinci modelin birinci sırasını böylece tamamladık hanımlar. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm, geldim, ikinci modelin ikinci sırasındayız. İlk modelde yaptığımız işlemin aynısını uyguluyoruz ikinci sırada. Kenardaki bir ilmeği düz ördüm. 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Burada artırdığımız ilmekle birlikte 4 ilmek oldu. Bu 4 ilmeği düz öreceğim. 3, 4. Aradaki 2 tersim ters. Tekrar 4 ilmek düz örüyorum. Aradaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor. İkinci şişimdeyim. Yine burada da 4 ilmek düz örüyorum. 2 ters. Yine 4 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. Tekrar son modelim için 4 ilmek düz ördüm. Son 2 ilmeğim ters örülüyor. İkinci modelin ikinci sırasını tamamladık. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Şimdi ikinci modelin üçüncü sırasını yapacağız bu aşamada. Yapacağımız işlem öncelikle şu. Kenardaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor. Şimdi modeli yapacağız. Bir ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip ikisini kestim. Yanına bir artırma yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Bakın tekrar burada 4 ilmeğimiz oldu. Arada 2 tersim var. Bu 2 ters ilmek yine ters örülüyor. İkinci modeli yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeği aldım. İkinci ilmeği ilkinin önüne bırakıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bir ajur yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Bakın hanımlar, şeklimiz yavaş yavaş artık bu aşamada kendini göstermeye başlıyor. Desenimiz oluşmaya başlıyor. Yanındaki bir ilmeği düz örmüştüm en son. Aradaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor. İkinci şişimde de aynı modele devam ediyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeği aldım. Sağa doğru kesiyorum. Bir artırma yaptım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Arada 2 ters ilmeğim var. Ters örülüyor. Diğer modeli yapacağım. Bir düz ördüm. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip ikisini keserek ördüm. Bir artırma yapıyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Arada 2 tersim var. Bir ilmek düz ördüm. Öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir artırma yaptım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Son 2 ilmeğim ters örülüyor. Modelimizin 3. sırası böyleydi. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm ve geldim. Modelde şu anda ön yüzdeyiz ve 4. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu. Bir ilmek düz örüyorum kenarda. 2 tersimi ters ördüm. Bu aşamada öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne bırakıp ikisini sağa doğru kestim. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. İlmek sayısı tekrar 4. sırada 3'e düşüyor modelli ilmek sayımız. Şöyle bakın. Desenimiz bu. Şimdi arada 2 ters ilmeğim var hanımlar. Yine 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. İkinci modeli yapacağım. Öndeki 2 ilmeği aldım. İkinciyi ilkinin önüne getirip ikisini kesiyorum. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Arada 2 tane tersim var. 2 ters ilmeğimi ters ördüm. Şöyle bakın. İlk 2 modelimizi tamamladık hanımlar burada. İkinci şişimden devam ediyorum. Aynı modeli burada da yapacağım. Öndeki 2 ilmeği aldım. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip sağa doğru kesimimi yapıyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm.
Aradaki 2 tersim ters örülüyor. Diğer modelimi yapacağım. İlk 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. Yanındaki 2 ilmeği düz örüyorum. Arada 2 tersim var. Sonuncu modelimdeyim. İlk 2 ilmeği aldım. Sağa doğru kesiyorum. Yanındaki 2 ilmeğim düz örülüyor. Son 2 ters ilmeğim ters örüyorum. 4. sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tekrar tabanımızı ördüm geldim. Ön yüzdeyim. İkinci modelimizin 5. sırasını yapacağız şimdi. İşlem şu. Kenardaki bir ilmeği düz ördüm. Yanına 2 tane ters örüyorum. Şimdi bu sıramızda bir ilmek düz örüyorum. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne getirip ikisini keserek ördüm. Arada 2 tersim var. İkinci modeli yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Arada 2 tane tersim var. Diğer şimdiden devam edeceğim. Yine bir ilmek düz örüyorum. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Şöyle. Arada 2 tane tersim var. Diğer modelimdeyim. Bir ilmek düz örüyorum. Artırıyorum. Öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Arada 2 ilmek tersim var. Sonuncu modeli yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sağa kesim yapıyorum. Ve kalan son 2 ilmeğim var burada. Son 2 ilmeğimi de yine ters örüyorum. İkinci modelin 5. sırasını da böylece tamamladık. Bakın desenimiz iyice bir kendini gösterdi bu aşamada. Şöyle. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, modelde ön yüzdeyiz, 6. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda kenardaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki 2 tersimi ters ördüm. Buraya 3 ilmek düz öreceğim. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. Devam ediyorum yine. 3 ilmek düz. 2 ters. 3 ilmek düz örüyorum. Yanına 2 tane ters. 3 ilmek düz örüyorum. Ve son 2 ilmeğim ters örülüyor. Böylece ikinci modelin 6. sırasını da tamamladık hanımlar. Bakın desen iyice kendini gösterdi burada. Şimdi hanımlar patiğimizin tabanını düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. İlk 2 modelimizi bitirdik. Bakın şeklimizi şöyle göstereyim size. Şeklimiz ikinci modelden sonra kendini tamamen gösterdi. Şimdi aynı şekilde ilk 2 modeli nasıl yaptıysak 3. modele başlayacağız. Yani ilk başlangıcını yine ilk şimdi bir göstereyim. İlk 2 modele nasıl başlamıştık? İlk sırada kenardaki bir ilmeği düz ördük. 2 ilmek ters örüyoruz. 3 tane düzümüz vardı. Bu 3 düz ilmeği ördükten sonra bir artırma yapıyoruz. Aradaki 2 ilmek ters örülüyor. Bakın hanımlar, diğer 3. modelinde ilk sırasını böylece başlattık. Tekrardan 3 ilmek düz örüyoruz. Artırma yapıyoruz. 2 tane ters. Yine 3. modeli ilk 2 modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde böyle kuruyoruz. 6 sıradan oluşan modeli tamamladıktan sonra 4.'ye geçiyoruz. Bu aşamada kafanız karışacak olursa ilk 2 modelin sıralamalarını takip ederek diğer modelleri de rahatça yapabilirsiniz. Hanımlar, ben bu patiğime zaten toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane model yaptım. İlk 2 modeli birlikte başladık, bitirdik. 3. modelin de ilk sırasını gösterdim. Bu şekilde toplam 5 tane modeli tamamlamanız gerekiyor. Dediğim gibi modele bakarak yapamayanlar ya da ben aklımda tutamıyorum diyenler varsa da videoyu biraz geri alarak ilk modelin ya da 2. modelin sıralamalarını takip ederek diğerlerini de yapabilirler. Çünkü her sırada
Özellikle belirttim. Birinci sıra 2, 3, 4, 5, 6 diye tek tek belirttim. Aynı sıralamaları takip ederek patiğimizin bu bölümünü, ön bölümünü yapalım gelelim hanımlar. Ardından bilek ayrımına birlikte geçelim. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım. Geldim, toplamda 5 tane ajurlu modelimi yaptım. 5. modelimin 6. sırasını yaptıktan sonra geldim. Şimdi ilk modeli kurarken birinci şişimizden ikinci şişimize bir ilmek vermiştik. Bu ilmeği geri alıyoruz. Tekrar şişlerde böylece 14'er ilmeğimiz oldu hanımlar. Bilek ayrımını tam ortadan yapalım diye ilmekleri tekrar yerli yerine koyduk. Şimdi bilek ayrımına hazırlık olsun diye ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Hepsini düz örüyoruz hanımlar. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Bir sıra düz örmemiz gerekiyor. İlk şişimizi ördüm. Diğer kalan 3 şişimizdeki ilmekleri de düz örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm geldim. Şimdi ilk şişimizdeyiz. Bilek ayrımını yapacağız artık. İlk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Düz örgüye devam ediyoruz yine. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle alıp birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin şu arka bölümlerine geldik hanımlar, buralara. Ben patiğimizin şu kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimle devam edeceğim. Bilek kenarında ilk 8 ilmeğim haroşa düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 haroşamı düz ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Yine ilmeklerimi düz örmeye devam edeceğim hanımlar. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimiz ters örülecek. Bu şekilde bir diğer şişime geldim. Burada da ilmekleri düz örüyorum. Patiğimin arka bölümünde ilmek alış şeklim farklı biraz hanımlar. Yani şöyle, ön bölümleri yaparken modelli yerleri şişim altta, ipim üstte şöyle örüyordum. Böyle. Arka bölüme geçince bakın, şişim üstte, ipim altta, böyle yapıyorum. Sebebi şu: arka yüzde ters örgü örerken ilmek yönü düzgün düştüğü için arkaları böyle örüyorum. Sizin nasıl rahat ediyorsanız, örgünüz nasıl düzgün düşüyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Son şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi düz örüyorum. Son 8 ilmeğim haroşa, bunu da yine düz öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik, geri dönüyoruz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Şimdi ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeği örmeden alıyorum. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. 7, bir ilmek daha ördüm, 8. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Patiğimizin arka bölümünde hanımlar yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Ön yüz bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece kenarlarda 8'er ilmek haroşamız var. Haroşa ilmekleri haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters örüyorum. Son 8 ilmeğim hanımlar haroşa olduğu için burada da son 8 ilmeğimi düz örüyorum. Çünkü haroşaları her iki tarafta da düz örgü örerek elde ediyorum ben. Tekrar sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Bakın geri döndüm yine.
Bilek ayrımına kadar örüp geri döneceğiz çünkü. Yine kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Haroşalar düz örülüyor. Ön yüzde olduğumuz için diğer ilmekler de düz olarak örülüyor. Bilek ayrımına kadar gideceğiz, ardından geri döneceğiz. Arka bölüm bu şekilde örülüyor. Şöyle baktığımız anda şu kenarlarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu modelimde, bu patiğimde, şu arka bölümde haroşa dişlerini sayacak olursak 15 diş, 15 sıra yani haroşa ördüm. Benim ölçüme göre bu tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizi örerken ayağınıza bir giyin, deneyin hanımlar. Arka bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçerek yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arkasını tamamladım. Burada 15 diş, 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi dümdüz duruyor. Şöyle tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Bu şekilde 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. 8 ilmeğimi örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki ikisini kesiyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Şu ortaya baktığımızda topuğumuz için burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğumuz için burada ilmekleri ters öreceğiz. Sadece son 8 haroşa ilmeğimiz düz örülecek. Bu şekilde. Son 8 ilmeğime geldim. Haroşa bunlar, düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 23 ilmek öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimi de yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık hanımlar. Yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Yine arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek örüp 24. de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmekler bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta buraya 24 ilmek ayırmıştık sol tarafa. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Kesimimi yapacağım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği
İlk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki 2 ilmeği topluyoruz. Kesim işlemi bu şekilde yapılıyor. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Tek taraflı bir kesim oluyor hanımlar. Kesimimiz böyle. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde kesip gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Burada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer şimdiki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Bakalım topuğumuza. Şöyle düğümleyerek, sıkılayarak, ilmek aralarına girerek ipimin ucunu gizliyorum. Evet, bakın patiğimizin topuğu şöyle. Şöyle hanımlar. Ayağı giyince zaten şöyle duruyor. Gördüğünüz gibi belli belirsiz bir izi var. Tertemiz görünüyor ayağımızın arkasında. Evet, patiğimiz bu kadardı hanımlar. Böylece patiğimizi bitirdik. Bir de manken ayağıma giydireyim. Ayağımızı da görelim birlikte. Hemen manken ayağımı da aldım elime. Şöyle güzelce giydireceğim. Patiğimizi bir bütün olarak bakalım. Ben çok beğenerek yaptım. Severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar, bu şekilde bakın patiğimiz manken ayağımızda duruşu. Şöyle tabanımız, patiğimizin topuk kısmı. Şöyle düzelteyim şu kenarını bir. Böyle gayet esneklik payı da var. Ayağı saran bir model. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.